Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün MTF chartlarının nasıl okunduğu hakkında konuşacağız. Tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Daha önceki videoda da bahsettiğim ya da videolarımda da bahsettiğim gibi işlerimin yoğunluğu nedeniyle sizlerle buluşamıyoruz bu aralar. Ama bunu değiştirmek için uğraşıyorum. İşlerimin yoğun olmasına rağmen video yapmaya çalışacağım bu sefer. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda özellikle lens incelemesi videolarında sürekli bir MTF chartlarından bahsedip durdum ve diğer lensleri MTF chartları üzerinden birbirleriyle karşılaştırdım. Ve birçok seferde MTF chartlarının nasıl okunduğuyla ilgili video yapmak istediğimden bahsetmiştim. İşte bu videoda onu yapıyor olacağız ve size MTF'in ne olduğunu, nasıl okunduğunu ve MTF chartları kullanarak neler öğrenebileceğiniz hakkında bilgiler veriyor olacağım bugün. MTF chartları lensin optik kalitesi hakkında bize bilgi veriyorlar. Yani o lens ne kadar keskin, görüntü de ortadan kenarlara doğru gittikçe lensin çözünürlüğü ya da kontrastı nasıl değişiyor, bokesinin şekli nasıl, bir field curvature'ı var mı lensin gibi bilgilere bu chart üzerinden ulaşabiliyoruz. Peki neden MTF chartları kullanıyoruz da lensleri fotoğraflar üzerinden karşılaştırmıyoruz? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi lensleri aynı ortamda test etmiş olmanız gerekiyor. Fotoğraf yani aynı makine, aynı ışık, aynı konu ile karşılaştırmanız gerekiyor ki fotoğraflar üzerinden bu lens kalitesi karşılaştırmasını yapabilelim. Her üretici gidip aynı standartta fotoğraflar aynı makinelerle çekmesi biraz zor bir durum karşılanması ve üstelik fotoğraf makinesinin de çözünürlüğüne bağlı hale geliyorsunuz. Onun yerine MTF chartları aslında lensi bir fotoğraf makinesine sınırlamadan ya da bir fotoğraf makinesinin çözünürlüğüne sınırlamadan ölçmenizi sağlıyor. İşte Olaf gibi bir takım tezgahlar var, lensleri takıp lensin optik performansını ölçtünüz, işte MTF chartlarını çıkardınız. Bu tezgahlar herhangi bir dijital sensör kullanmıyorlar. Tamamen optik olarak çalışıyorlar. Çok daha sağlıklı bilgi edinmenizi sağlıyorlar. Ayrıca farklı markaları birbirleriyle karşılaştırmanızı da kolaylaştırıyor. Tamam. Demek ki bu yüzden MTF chartları fotoğraflarla karşılaştırmaktan çok daha manalı. Ama lensin optik performansını ölçmek istiyorsanız. MTF chartlarından birincisi lensin çözünürlüğü hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Lensin çözünürlüğü ne demek? Çok yüksek frekanslı detayların, işte saç teli gibi detayların ne kadar fotoğrafa yansıtabildiğini öğreniyorsunuz. Ayrıca lensin kontrastı hakkında, lokal kontrastı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Yani mesela bazı lensler, özellikle eski lensler ya da ucuz, kalitesiz lensler biraz bulanık, renklerin birbirine katıştığı bir takım görüntüler üretirler. İşte buna da düşük kontrastlı, yani lokal kontrastın düşük olması durumun diyoruz. MTF chartını kullanarak incelediğiniz lensin lokal kontrastı hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz. Üçüncü olarak lensin astigmatı konusunda bilgi sahibi oluyorsunuz. Astigmat ne demek? Astigmat lensin iki farklı eksende çözünürlüğünün farklı olması demek. Şimdi bu çok bir şey ifade etmiyor. Birazdan bunları daha detaylı anlatıyor olacağım. Ama astigmatın en büyük sonucu, işte daha önce hatırlıyorsanız bir önceki videomda 24 mm f1.4 lensteki gibi koma performansının düşmesi demek. Mesela bir noktasal ışık kaynağını hiçbir zaman nokta olarak gösteremiyor demek. Astigmat bozukluğu varsa lenste. Bunu biraz daha net anlatıyor olacağım. Dördüncü bir öğrenebileceğiniz konu ise field curvature'ı. Yani lensin kenarlara doğru gittikçe fokusun kayıyor olması ya da farklı bir noktaya fokus ediyor olması, öyle diyeyim. Bunu öğrenebiliyorsunuz. Beşinci olarak da fokus shift'ini öğrenebiliyorsunuz. Yani değişik diyaframlara geçtikçe lensin fokusunun yer değiştirmesi konusu hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ben bu 5 taneden sadece 3 tanesini çok önemsiyorum. Bunlardan birincisi bahsettiğim gibi çözünürlük, ikincisi lokal kontrast, üçüncüsü de astigmatizm. Bu 3 konu benim için yeterli. Diğer eğrileri, işte field curvature'ı ya da focus shift'i için incelemiyorum. MTF chartlarından öğrenemediğiniz detaylar hakkında da konuşayım. MTF chartından lensin distortion hakkında bilgi edinemezsiniz. Lensin renkleri hakkında bilgi edinemezsiniz. Yani renkleri ne kadar doğru yansıtıyor onu elde edemezsiniz.
Vinyet hakkında bilgi edinemezsiniz. Yine MTF chartından lensin ne kadar lens flare yaptığını öğrenemezsiniz. Biraz MTF chartının teknik detaylarına girelim. Birincisi MTF ne demek? MTF, Modulation Transfer Function, İngilizce bir isim ya da Türkçe'ye direkt çevirebiliriz. Modülasyon transfer fonksiyonu diye. Bu manaya geliyor. Peki modülasyon transfer fonksiyonu ne demek? En başta modülasyonun ne olduğundan bahsedeyim. Modülasyon bir değerin iki farklı duruma geçip gelmesine denir. Tamam mı? Eğer sinyal işlemeyle uğraşıyorsanız modülasyon dalga şeklindeki bir sinyale modülasyon denir. İşte fotoğrafta da siyah ve beyaz çizgilerin oluşturduğu görüntüye modülasyon deniyor. Modülasyon transfer fonksiyonu da fotoğrafta siyah beyaz çizgilerden oluşan bir görüntünün lensin içerisinden geçerek sensörün üzerine düşmesinden bahseder. Tamam. Ne dedik? Modülasyon bir siyah bir beyaz çizginin oluşturduğu görüntüye deniyor fotoğrafta. Bunu bilmeniz yeterli. Peki, tamam. Şöyle düşünelim. Lensin optik performansı değiştikçe bu siyah beyaz çizgiler fotoğrafın üzerine siyah beyaz çizgiler olarak dönemiyorlar, gelemiyorlar sensörün üzerine. Nasıl geliyorlar? Gri ve açık gri çizgiler olarak gelebiliyorlar. Çünkü o çizgi görüntüsü yolda lensin içerisinden geçerken birbirlerine ulanıyorlar. Lens kalitesiz bir lensse özellikle. O ulanan görüntü de sensörün üzerine düştüğü zaman siz aslında ne yapmış oluyorsunuz? Kesin çizgilerden oluşan bir bilgiyi bulanık bir görüntüye dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani transfer etmiş oluyorsunuz. MTF chartların nasıl ölçüldüğünden bahsedelim. MTF diyagramları genellikle full frame'lik bir sensör üzerinden ölçülür. Sensörün orta noktasından köşesine doğru çapraz bir çizgi üzerinde 5, 10, 15, 20 ve 24 mm mesafede hem yatay hem de dikey şekilde yerleştirilmiş çizgi görüntülerinin kontrastı ölçülür. Ve bu ölçümler bir grafik üzerine noktalar şeklinde işlenir. Bu işlenen noktaları bir çizgi ile birleştirerek lensin performansını gösteren MTF grafiğine ulaşmış olursunuz. Ve çizgi sıklığı da milimetre başına 10 çizgi ile milimetre başına 30 çizgi bir standarttır. Ama başka üreticiler diğer çizgi aralıklarını, sıklıklarını da kullanırlar. Sensörün köşegeni doğrultusunda giden çizgilere sagital çizgiler, sensörün köşegenine dik olan çizgileri de meridional çizgiler denir. Ve bu her iki çizginin de kontrastının farklı olması durumu lensin çözünürlüğünü etkiler. 4 tane çizgiden oluşur genel itibariyle MTF chartları. Bu çizgilerden kesiksiz çizilmiş olanları genelde sagitalleri gösterir. Kesikli çizilmiş olanları da meridionalleri gösterir. İki farklı renkte gösterirler çizgileri. Genelde mavi ve kırmızı kullanılır. Bazı üreticiler mavi ve siyah kullanır. Hiç önemli değil. Zaten chartın üzerinde hangi rengin neye denk geldiğini gösterir. Ama iki farklı renk genelde iki farklı sıklıktaki çizgilerin performansından bahseder. MTF chartında çizgiler yukarı doğru gittikçe lensin optik performansı iyileşir. Ve aşağı doğru gittikçe de tabii ki de kötüleşir. Daha bulanık bir görüntü üretmeye başlarlar. Şimdi milimetre başına 10 çizgi eğrisi lensin lokal kontrastını gösterir. 10 milimetre çizgisi aşağı düştükçe lenste gördüğünüz belki detaylar değişmeyecektir. Hala ince detayları görebiliyor olacaksınız ama bütün renkler birbirine girecek demek. Tamam, böyle rüya gibi puslu bir görüntüye ulaşacaksınız demek. Milimetre başına 30 çizgi eğrisi de lensin direkt çözünürlüğünü gösterir. Yani lens ince detayları ne kadar başarılı bir şekilde sensörün üzerine düşürebiliyor bunu gösterir. Bu da yine yukarı doğru gittikçe lens mükemmel derecede detay çözer hale gelir. Aşağı indikçe de küçük detayları göremez hale geliyor demektir. Genelde eski lenslerde çok nadiren çok kaliteli lensler olmasına rağmen bu 30 mm ve 10 mm çizgileri daha düşük bir yerdedir. Yeni nesil dijital sensörlerde çözünürlükler çok yükseldi tabii filme göre. O yüzden çok daha optik performansı kaliteli, yüksek lenslerle karşılaşıyoruz son dönemlerde. Grafiğin yatay ekseni fotoğrafın kenarlarına doğru performansı hakkında bize bilgi verir. Genelde lensler çok yüksek bir kontrast oranıyla başlayıp aşağı doğru düşerler.
Grafikte gösterilen kesikli ve düz eğriler, aynı renkteki eğriler, sagital ve meridional çizgileri, yani birbirlerine dik sagital ve meridional çizgilerin performansını gösterir ve işte asıl MTF chart'ı okurken önemseyeceğiniz şeylerden biri bu. Kesikli ve düz çizgilerin birbirleriyle ayrılması durumuna astigmatizm denir. Astigmatizmde iki farklı eksende, işte gözdeki gibi, bulanıklığın ne kadar olduğunu gösterir MTF chartlarında. Yani siz bir lens aldınız ve kesikli ve düz çizgilerine bakıyorsunuz. Bunlar birbirlerinden ayrılıyorlar kenara doğru gittikçe. Ben hemen size şunu söyleyebilirim. Sagital çizgi yukarıda kalıp meridionaller aşağı düşüyorsa lensin kenarına doğru ya da görüntünün kenarına doğru gittikçe bokehleriniz birer elipse dönüyor olacaklar ve bu elipsin yönü bir çember oluşturuyor olacak. Çok eski lenslerde vardır, görürsünüz böyle rüya gibi bir görüntü oluşturur. Fotoğraf çekersiniz ama etraftaki bütün bokehler şöyle bir hareketliymiş gibi görünürler. İşte bu meridional eksende çözünürlüğü çok düşük olan lenslerde görünen bir etkidir. Yine çok nadir olsa da meridionaller yukarıda ve sagitaller aşağıda daha düşük çözünürlükte olan lensler olabilir. Buna mesela IRIX iyi bir örnek. Bu durumda da şunu görürsünüz. Lensin bokesi böyle çizgi çizgi olacak demek. Yani ortadan dışarıyı gösteren çizgiler halinde olacak demek. Bu çizgiler birbirlerine ne kadar yakınsa lensin bokesinin kalitesinin her zaman yüksek olacağını görürüz. Milimetre başına 10 çizgi eğrisinin birbirinden ayrılıyor olması bokeh performansından bahsedecek. Milimetre başına 30 çizgi eğrilerinin birbirlerinden ayrılıyor olması da koma performansına bahsediyor olacak bize. Koma performansı da neydi? Noktasal ışık kaynaklarının, küçük noktaların hala nokta kalabiliyor olmaları durumu. Eğer koma performansı kötüyse, o anda MTF chartına baktığınız lensin, elde edeceğiniz görüntüdeki yıldızlar birer artı şekline ya da haç şekline falan bürünürler. Yani noktasal kalamazlar. MTF çizgilerin her ikisinin de beraber düşüyor olması gerekir. Yani lens performansı kötüye gidecekse hem sagitalde hem meridionalde gitmesi önemlidir. Tamam mı? Bunu tercih ederiz. Evet, benim önemsediğim 3 konudan bahsetmiş olduk. Çözünürlük, kontrast ve bokeh performansı, koma performansını anlatan astigmatizm durumu. Şimdi, evet, bu MTF chartlarını okuma işi biraz antrenman ve böyle farklı lensleri böyle birbirleriyle yan yana bakıp grafiklerine baktıktan sonra o lenslerin örnek fotoğraflarına gidip bakıp o grafikte gördüğünüz şeyleri, okuduğunuz şeyleri fotoğraflarda da evet işte buradaki bu problem MTF chartında şundan kaynaklanıyor. Bunu ben buradan bulabildiğimi çalışarak MTF chartları konusunda deneyim kazanabilirsiniz. Ve böylece MTF chartları karşınıza çıktığı zaman bir bakışta lensin performansı hakkında bir bilginiz olabilir. Satıldığı parayı optik olarak en azından hak edip etmediğini görebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi MTF chartları tabii ki de size bütün hikayeyi anlatmıyorlar. Sadece lensin sınırlı sayıda konuda optik performansına bahsediyorlar. Lensin vinyetinden bahsetmiyorlar dedik. Ya da lensin lateral chromatic aberration'dan bahsetmiyorlar dedik. Lensin renkleri ne kadar doğru ürettiğinden bahsetmiyorlar dedik. Ve lensin ne kadar flare yapacağı konusunda size bir bilgi vermiyor ama lens flare'ın şekli hakkında birazcık bilgi alabiliyorsunuz. Bir de şu konuya değinelim. Artık her üretici lensler hakkında bir MTF chartı veriyor. Değişik üreticiler değişik MTF chartları veriyorlar. Nikon mesela milimetre başına 10 çizgi eğrisi ve 30 çizgi eğrisini verir. Onun dışında başka bir şey vermez. Ve bunu lensin en açık diyaframında verir. Bir zoom lensten bahsediyorsak da geniş açı ve tele odak aralıklarında lensin performansını gösteren iki ayrı MTF chartı verir. Canon tıpkı Nikon gibi milimetre başına 10 ve 30 çizgi eğrilerini verir. Onun dışında lensin atıyorum f8 gibi başka bir diyaframdaki değerlerindedir. Böylece siz lensi
aslında şey yapabilirsiniz. Yani en açık diyaframındaki halini görüp biraz da kısık bir diyaframda görünce aradakileri tahmin edebilirsiniz. Genelde onlar böyle lineer bir şekilde giderler. Yani lensin performansının nasıl iyileştiğini görebilirsiniz. Bu sayede aslında f8'de lensin performansı çok iyileşmiyorsa şeyi tahmin edebilirsiniz. Mesela lensin fokus shift'inin olduğunu. Yani diyafram değiştikçe lensin fokusunun da ileri ya da geri gittiğini. Bu şeyle karıştırmayın yalnız. Focus breathing ile karıştırmayın. Focus shift diyaframın kısılması sırasında fokusun değişmesinden bahseder. Çok nadiren de olsa görülür lenslerde. Canon'un MTF diyagramlarında bunu okuyabilirsiniz. Zeiss milimetre başına 10, 20 ve 40 çizgi eğrilerinden bahseder. Yani 30 yerine 20 ve 40'ı gösterir. Dolayısıyla Zeiss lensleri diğer marka lenslerle karşılaştırırken 20 mm de değil, 40 mm de değil, arada bir çizgi olan 30 çizgi eğrisini hayal etmeniz ya da hemen chartın üzerine elle çizmeniz lazım. Ondan sonra karşılaştırabilirsiniz diğer marka lenslerle. Çünkü eğer 40 mm çizgisine bakacak olursanız Zeiss'in performansı daha kötüymüş gibi gelebilir. Halbuki o sırada daha ince bir detayı nasıl betimlediğini lensin diğer marka lensle karşılaştırıyor olursunuz. Doğru iş yapmamış olursunuz. Sigma, geometrik ve diffraction MTF adında iki ayrı diyagram verir. Geometrik MTF bizim diğer üreticilerin gösterdiği MTF'e denir. Diffraction MTF ise ışığın diffraction özelliği kullanılarak elde edilen MTF şartını gösterir. Diğer üreticiler diffraction'ı kullanmadığı için ben bunu çok önemsemiyorum. Genelde geometriye bakıyorum. Diffraction ise lensin performansı hakkında daha gerçekçi bir veri verir size. IRIX ise MTF chartlarında yatay eksende sensör üzerindeki mesafeyi değil, görüntüdeki çizgilerin frekansını gösterir. Yani sol tarafta milimetre başına 0 çizgi ile başlar ve milimetre başına 100 çizgiye kadar gider. 4 tane ayrı eğri gösterirler. Bu IRIX mesela 15 mm f2.4 lens incelerken ben bu MTF diyagramını diğer üreticilerin yaptığı MTF diyagramlarına dönüştürmem gerekti karşılaştırabilmem için. Ama IRIX'in MTF diyagramları çok daha fazla bilgi verir size. Bu yönden IRIX diğer markalara göre bence MTF diyagramlarıyla daha başarılıdır. Samyang MTF diyagramları diğer üreticilerinkinden farklı değil. Aynı bilgiyi gösteriyor. Dolayısıyla bunları birbirleriyle karşılaştırmanızda sıkıntı yok. Bir başka durum MTF diyagramlarının nasıl ölçüldüğü. Çoğu üretici bunu bilgisayarda ölçer. Yani sanal bir veridir MTF diyagramları. Lensin optik performansının ulaşabileceği en yüksek noktayı gösterir. Yani siz o lensi o şekilde üretebilirseniz mükemmel halde lensin optik performansı bu olacaktır. Ama hiçbir üretici lensi tam olarak o tasarlandığı gibi üretemezler. Böyle mikron düzeyinde farklılıklar oluşur. Aslında bu tarz simülasyon yapan üreticilerin MTF diyagramlarında olabilecek en iyi durumu görürsünüz. Hiçbir zaman onu elde edemezsiniz ama. Zeiss gibi üreticiler ise MTF diyagramlarını gerçekten bir lensin üzerinden ölçerler ve onu size gösterirler. Bence bu çok daha değerli bir bilgidir. Genel itibariyle ama MTF diyagramlarını üreticiden üreticiye karşılaştırmayın derler. Bu farkları biliyorsanız, yani simülasyon mu, gerçek mi, milimetre başına kaç çizgi eğrisi o baktığınız eğri, bunları biliyorsanız aslında karşılaştırabilirsiniz. Yüksek oranda doğru bir kanıya varacaksınızdır lensler hakkında. MTF konusunda bildiklerimi size anlatmaya çalıştım. Biraz teknik bir konu olması nedeniyle böyle bir videoda anlatmak pek de kolay değil. Uzun süre zaten bu videoyu yapmakta zorlandım. Yaparken de zorlandım bugün. Aklınızda bir takım soru işaretleri kalmış olabilir. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmını kullanıp sorularınızı, aklınıza gelen her şeyi sorun. İsterseniz üreticilerin MTF chartlarının adreslerini gönderin, onlar üzerinden tartışalım. Ve bu konu temizliğe kavuşmuş olsun. Herkesin kafasında temiz bir şekilde oturmuş olsun. Videomu lütfen likelayın. Kanalıma hala üye olmadıysanız lütfen üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda diyafram numaraları neden saçma sapan numaralar olduğundan bahsediyor olacağız. Yani neden 1, 4, 2, 2, 8, 3,5, 4, 5, 6 gibi böyle birbirini takip etmeyen numaralar kullanılıyor. Ondan bahsediyor olacağız. Bu konuyu merak ediyorsanız lütfen o videoyu kaçırmayın.
Görüşmek üzere. Patreon destekçilerim Özgür Ermutlu ve Soner Yurtseven'e kanala yaptıkları büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum. Umarım siz de bir gün kanalın destekçisi olursunuz. Görüşmek üzere.